Ekonomi videolarında ve makalelerde sıkça rastladığımız, duyduğumuz bir ifade var. Ceteris paribus. İktisadi İdari Bilimler Fakültesine başlayanlar, yani maliye, iktisat, işletme vesaire okumaya başlayanlar bu yıl tanışacaklar bu terimle ve ben ön bilgilendirme yapmak istedim. Ceteris paribus. Peki bu Latince terim aslında ne anlama geliyor? Neden ekonomistler bir şey anlatırken bu kelimeyi araya sıkıştırıyor? Ve en önemlisi, gerçek hayatta ceteris paribus gerçekten mümkün mü? Hazırsanız ekonomi teorisinin bu gizemli kavramını birlikte açıklayalım. Ceteris paribus Latince bir ifadedir ve kelime anlamı şudur: diğer tüm şeyler sabitken ya da diğer tüm değişkenler aynı kalmak şartıyla. Bu kavram ekonomide bir değişkenin etkisini incelerken diğer tüm faktörlerin sabit kaldığı varsayımına dayanır. Yani aslında bu karmaşık bir dünyayı sadeleştirme aracıdır. Örneğin şöyle düşünelim. Elma fiyatı düşerse talep artar diyoruz. Peki bu hangi şartlarla söylüyoruz bunu? İnsanların geliri değişmesin, armutun fiyatı sabit kalsın, hava durumu aynı kalsın. Diğer tüm değişkenler sabit. Sadece elmanın fiyatı düştü, talep arttı. Bu şekilde diğer değişkenlerin sabit olduğunu varsayıyoruz. İşte burada devreye ceteris paribus giriyor. Bu varsayım ekonominin tek bir değişken etkisini izole ederek analiz yapmasını sağlıyor. Peki bu gerçek hayatta mümkün mü? Elbette gerçek hayatta böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hiçbir şey sabit kalmaz. Bir olay olur, zincirleme olarak birçok şey etkilenir. Mesela döviz kuru artar, sadece ithalat, ihracat değil, enflasyon, üretim maliyetleri, yatırım kararları, tüketicinin güvenini bile değiştirir. Yani ceteris paribus varsayımı gerçek hayatta tam olarak yansıtmaz. Ama bu onu gereksiz kılmaz. Aksine bu sadeleştirme ekonomik olarak düşünmenin temelidir. Bazı klasik örnekleri daha iyi anlayabiliriz. Mesela fiyat artarsa talep azalır diyoruz ceteris paribus durumunda. Çünkü alıcılar daha pahalı bir malı daha az almak isterler. Faiz oranı artarsa kredi limiti düşer deriz, çünkü borçlanmak daha maliyetli hale gelir. Ama aynı anda hem maaşlar artar hem ya da işte devlet teşvik verirse bu ilişki değişebilir. Yani ceteris paribus tek bir değişkeni anlamamız için adeta bir laboratuvar ortamı kurar bize. Ceteris paribus olmadan ekonomi analizi yapmak, bir çorbacının tadını sadece tuzu değiştirerek değil, aynı zamanda tüm malzemeleri değiştirerek ölçmeye benzer. Mesela bir çorba, işte bir şöyle düşünün. Çorba içiyoruz. Sadece tuz eklediğimizde ise tuzsuzsa daha lezzetli oluyor. Ama işte tuz dışında başka şeylerini değiştirdik, içindeki patates oranını değiştirdik vesaire. Neden dolayı sıkıntı olduğunu bulamayız. Ya da tuz eklediğimizdeki farkı ölçemeyiz başka şeyleri değiştirdiğimizde. Ceteris paribus aslında buna benziyor. Ne tuzun etkisini anlayabilirsin ne de başka bir malzemenin. İşte bu yüzden ekonomistler karmaşık dünyayı önce basitleştiriyor, ondan sonra tekrar karmaşıklığa döndürüyor. Bu pozitif analizden normatif analize geçen temel bir yaklaşım. Ekonomik modellerde tek değişkenin etkisi anlamamıza yardımcı oluyor. Gerçek hayatta nadiren geçerli olsa da analiz yapmak için çok önemli. Ekonomi basitleştirerek başlar ama asıl mesele sonra o karmaşıklığı çözebilmektir. Eğer ekonomiye ilgi duyuyorsanız, bu tarz kavramları sade bir dille öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorumlarda görüşünüzü paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.